Uzun ürünlerdeki konuğumuz Kerem Vaizoğlu. Hepimizin yakından tanıdığı Kerem Bey yıllarca kurumsal hayatta Amerika pazarına satışlar yaptı. Son 10 küsür senedir de ortak olduğu şirketlerle hem Amerika'ya satışlar yaptı, hem iç piyasada dağıtımın içinde bulundu. Şu anda da mevcutta e, en çok etkilenecek ikinci ülke olan Kanada'ya da dağıtım yapıyor. Evet Kerem Bey, ben şimdi geçmiş datalara bakıyorum. Biz yıl olmuş bu 28 milyon tonluk ithalatın 2,5-3 milyon tonlarını satar olmuşuz. Hatta 2010'daydı sanırım, ihracat hedefi konmuştu. 500 milyar dolar ihracat yapacağız diye. Orada demir çelik sektörü hep Amerika ile ilgili çok ciddi tahminlerde bulunmuştu. Ama gelişmeler, bu vergiler sonucu yıllık tonajımız herhalde 250-300 bin tonlara gelmiş durumda. Benim sorum, bir, ne bekliyorsunuz? İki, eski günlere dönmemiz için nasıl gelişmeler olması lazım? Yani bir hayal dünyasına gidelim. Şunlar, şunlar, şunlar olsa biz eskisi gibi 3-4 milyon ton satacak hale geliriz şeklinde bir sizden yorum alabilir miyiz acaba? Teşekkür ederim öncelikle. Ee, Herkese merhabalar. Son birkaç senedir evet Türkiye'nin varlığı bir hayli azalmış durumda Amerika'da. 100 bin tonun altındayız bildiğim kadarıyla. 2023 ve 2024'te birinde 70 küsur bin ton, birinde 90 küsur bin ton olması lazım. Hakkını yemeyelim. Bu tonajların bile kalmasının sebebi anti-dumping'de avantajı olan iki tane firmamızın orada yer yer risk alarak faaliyet göstermeye çalışması ve başarmış olması bunu. Çok fazla trader alımıyla Amerika'ya giden mal yok artık Türkiye'den. Çünkü iki fabrika dışındaki bütün fabrikaların iki haneli anti-dumping vergileri var. O yüzden şu anda bunlar sıfırlanmadan zaten fabrikaların Amerika'ya bir şey satması mümkün değil. Onu bir kenara bırakalım. Bunun dışında bunlar sıfırlansa ne olur? Yani Türkiye için ideal senaryo ne olur? Şimdi öncelikle biz sadece Amerika'da değil dünyanın her yerinde kan kaybettik. Son dönemlerdeki enerji fiyatlarındaki artış, işçi rakamlarındaki artış fabrikaların maliyetlerini çok ciddi etkiledi. Ben de fabrikada bulundum. Benim ihracat müdürlüğü yaptığım dönemdeki enerji ve işçilik maliyetleriyle şimdikilerin hiçbir alakası yok. Zaten baktığınız zaman Amerika özelinde de inceleseniz bunu, ben de kısa bir sunum hazırladım oradan, belki bir şeyleri daha iyi gösterebiliriz diye. Bakarsanız şu anda satışı artan, avantajı olan ülkeler burada genelde enerji maliyetleri düşük olan ülkeler. Mısır gibi, Cezayir gibi üretim avantajları, maliyet avantajları olan, sadece Amerika değil başka pazarlarda da Türkiye'nin fiyatla rekabet etmekte zorlandığı ülkeler bunlar. Bunun dışında hiç yadsınmayacak miktarda kota avantajı olan veya 232'den muaf ülkeler vardı. Tabii ki en önemlisi Kanada ile Meksika. Ama bunun dışında İspanya, Portekiz, İtalya, Bulgaristan. Bulgaristan niye Bulgaristan? Onu izah edeyim. 2 senedir Amerika'da uygulanan bir yönetmelikle Ukrayna menşeili kütüğü Avrupa adresli bir haddanede inşaat demine çevirirseniz muaftınız. Bulgaristan olarak karşımıza çıktı. Çünkü bir Ukraynalı firmanın Bulgaristan'da bir fabrikası var. Ukrayna'dan getirdik. Oradan verip satıyordu. Ben çok uzatmadan şu PowerPoint'i açayım. Ekran paylaşımını nereden yapıyorduk? Birisi hatırlatabilir mi? Ama Tam ortada paylaş işareti var. İkonların tam evet. ortasında. Yeşil olması gerekiyor Kerem Bey. Teşekkür ederim. Şimdi bu 2023. 2023'e bakarsanız 1 milyon 277 bin tonluk bir ithalat yapmış Amerika. Bunun 440 bin tonu Cezayir'den gelmiş. 243 tonu Mısır'dan gelmiş. 202 bin ton ve 114 bin tonla Meksika ve Kanada izliyor bunu. Meksika ve Kanada bu şartlar altında bu tonajların yanına bile yaklaşamazlar. Onu bir kere söyleyelim. Türkiye'nin 91 bin tonu var.
Dominik Cumhuriyeti olarak görünen büyük ihtimalle Porto Rico'ya sevk edilen inşaat demirleridir diye düşünüyorum. Oradan ithalat yapan firmalar var çünkü. Bakarsanız 32 bin ton İspanya'dan, 27 bin ton Portekiz'den, 24 bin ton Bulgaristan'dan, 19 bin ton Brezilya'dan gelen mallar var. Bunların hepsi kota marifetiyle gelen mallar. Bu açıdan iyi haber. Ben baktım 2023-2024'te yaklaşık 400 bin ton civarı bu ülkelerden mal gelmiş. Ondan sonra 2024'ü açmaya çalışıyorum. 2024'te birinci sırayı Mısır almış. Mısır geçen sene çok agresifti zaten. Çok gerçekçi olmayan fiyatlardı diğer pazarlara karşımıza çıkan. Sonra yine baktığınızda Meksika ve Bulgaristan bu avantaja sahip ülkeler. 25 ödemeyen ülkeler. Ondan sonra Cezayir geliyor. Sonra 85 bin tonu tekrar Kanada geliyor. Biz bence büyük bir başarı. Hemen Kanada'nın altındayız. 72 bin tonlar. Vietnam bence 2025'teki yapacağı tonaja hiç yaklaşmamış bile. Şu anda çok daha agresifler. 56 bin ton tonajları var. Onun dışındakiler gene Portekiz, İspanya, Brezilya baktığınız zaman aşağıda öyle gidiyor. Ukrayna'dan direkt gelen mal olmuş. Yine bu %25'ten faydalanmışlar. Şimdi Meksika ve Mısır konusuna gelelim isterseniz. Zaten herkesin de merak ettiği bu herhalde. Meksika için haberler kötü. Çünkü Amerika'nın ben üstünde çok baskı hissedeceğini düşünmüyorum. Demir çelik sektörü açısından gelen vergilerle. E, Türkler için de çok daha avantajlı bir durum bu. Çünkü Meksika daha çok güneydeki Texas pazarına satıyordu bu malları. Ve şeyle yani kendi para biriminin paritesinin uygun olduğu zamanlarda yurt dışı getiriyordu. Bu da kötü bir şey bizler için. Çünkü müşteriyle konuşurken Meksika'dan yeni 15 bin ton mal geldi indi. Yerden satıyorlar dediklerinde bu piyasaya baskı uyguluyor. Ben onun kalktığı için ortadan mutluyum. Fakat Kanada konusunda bazı şüphelerim var. Ben iki ülkede de ticaret yapıyorum. Ve bu konuyu biz daha önce 232'de de görüştük. O zamanlar da Amerika'nın en büyük ithalatçılarından biriydik. Yani ilk 232 vergilerinin tamamında biz ödedik. Çok önümüzdeki bir şey değil ama bunları hepsini taktık açıkçası. Ee, Kanada'da durum birazcık daha karışık. O tonajların o kadar büyük görünmesinin en büyük sebeplerinden biri bazı firmaların hem Kanada'da hem Amerika'da yani sınırın iki tarafında da kurulmuş nasıl söyleyelim şubelerim var diyelim, branşları var diyelim. Yani ne oluyor? Belli bir malı bir miktar işleyip ondan sonra diğer ülkedeki e, firmasına yolluyor. Orada üzerine başka bir işlem yapılıp bazen Amerika'ya geri geliyor. Yani orada gördüğünüz bazı malzemeler aslında tek bir malzeme diyor, işleniyor, geri geliyor, işleniyor, geri gidiyor. Böyle de var. 3-4 defa giden gelenler var. O yüzden zaten Evet geçen Kerem Bey, ben şimdi biraz önce Cem Bey'in sunumunda da dikkatimi çekti. Ürün grubunda bakarken yarı mamul ciddi şekilde Kanada'dan girmiş gözüküyor. Sonra Kanada'da ciddi ithal etmiş gözüküyor. Sanki var mı böyle bir durum? Yani slab, kütük oraya gidiyor, işleniyor, geri geliyor. Bunlar slab, da vergiden ciddi etkilenir herhalde. evet çok fazla slab ve kütük ticaret, kütük yalan söyleyeyim mi bilmiyorum ama slab çok fazla olmadığını biliyorum. Daha çok Brezilya'dan geliyor Kanada'ya slab. Hı hı. Evet, Kanada'da slab alan fabrikaların olduğu doğru. Ama dediğim gibi daha çok Brezilya'dan alıyorlar bu malzemeyi bildiğim kadarıyla. Fakat tabii bunun dışında bir sürü yarı mamul var. Bu her şey olabilir. Yassı mamulün içinde de bu tip git gel yapan ürünler var. Uzunda da olabilir. Maşin olabilir, merchant barlar olabilir. Birçok ürün olduğu için ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu tahmin etmiyorum açıkçası. Trump'ın yine burada bir geri adım atabileceğini düşünüyorum. Geçen sefer de böyle yapmıştı. Buna Meksika'ya tekrar katar mı emin değilim. Ama daha fazla konunun bu tarafına kanalize olmaktan ziyade bizim aklımızdan geçen Türkiye'ye bunun faydası ne olacak ise çok ciddi bir tonaj çıkıyor ortaya. Fakat çok basit ve piyasadan bir örnek vereyim. Aralık ayında e, Ocak teslim mal almakla ilgili, pardon, Ocak yükleme mal almakla ilgili bir çalışma yaptık. Ondan sonra tabii dediğim gibi biz Trump'ın daha önce mağduru olduğumuz için dedik ki şu iş bir belirli olsun, netleşsin. Ondan sonra biz hamlemizi yapalım. Çünkü çok şey yaşadık. O Rahip Brunson zamanındaki %50'ye çıkış düşüşü yaşadık. İlk anti-dumping'in aman 232 vergilerin geldiği zamanı yaşadık.
İlk Avrupa'ya geldiğimde gene Avrupa'dan biz mal alıyorduk. Yani hepsini yaşadık. Hatta Kanada'nın koyduğu kotalarla ilgili sorunları bile yaşadık. O yüzden beklemeye karar verdim ama durumun ciddiyetini anlatmak adına bir örnek vereyim. Türkiye'de inşaat demiri fiyatları FOB actual gerçek faturalama fiyatı olarak 580 dolarlardayken Uzak Doğu'dan 570 doların altına CFR CQD teklif aldık. Çok büyük tonajlardan bahsetmiyorum. Biz Trump'tan çekindiğimiz için pas geçtik ama piyasada rivayete göre böyle 80-100 bin tonlar civarı bir mal alınmış Vietnam'dan diye konuşuluyor. Her zaman bunlar doğruyu yansıtmıyor. Bazen her teklif edeni almış zannediyorlar. Çünkü almadığı malı ben mal aldım sen de üstüne tonaj koymak ister misin diye teklif edenler de olduğu için gerçekçi tonajı yansıtmıyor olabilir. Ama fiyata baktığımız zaman en önemli konu şu. Türkiye ne şekilde Uzak Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın fiyatlarıyla rekabet eder hale gelecek. Çünkü ben Kuzey Afrika'nın da Uzak Doğu'nun da bir malımız bitti bu ay daha fazla mal veremiyoruz diyeceğini düşünmüyorum Amerika'ya. İçinde bulunduğumuz piyasada her gelen talebe karşılık vermeye çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Çok ve tek ülke de değil bu. Biri o anda fiyat vermiyor olsa diğeri fiyat veriyor. O yüzden Türkiye'nin işi çok kolay olmayacak. Anti-dumping'den de dezavantajımız var. Bakmayın yani bir firmamız dışında diğer firmamızın da gene tek haneli de olsa küçük bir dumping vergisi var. 10 küsür dolarlarda bir etki eder fiyata. Biz burada 2-3 dolarların 5 dolarların pazarını yapan bir sektörüz. O yüzden onların da elini zorlayacaktır. Biraz daha böyle nasıl söyleyeyim oportunistik, daha fırsatçı yaklaşacaklar. Belli dönemlerde Türkiye'den mal gideceğini düşünüyorum ben. Türkiye'nin eskisi gibi olmasını çok mümkün görmüyorum açıkçası. Çünkü Evet, eskiden yani bizden özet olarak diyorsunuz ki evet orada bir fırsat oluşacak ama Türkiye'nin o fırsata gidebilmesi için öncelikle maliyetinin dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi lazım ki çok orta vadede bu gözükmüyor. İkincisi de maalesef. zaten önceden olan anti-dumpinglerin etkisi fiyatımıza etki edecektir diyorsunuz. Çok büyük bir sürpriz olsa Amerika dese ki bir tek %25'i Türkiye'ye uygulamıyorum. O zaman O eski zaman günlere söyleyecek bir şey başlarız. yok. Söyleyecek bir şey yok. O zaman fabrikaları diğer pazarlara mal alan arkadaşlar bir süre aramasınlar. Yani ulaşabileceklerini zannetmiyorum. O zaman her şey Amerika'ya satılır. Keşke öyle bir şey olsa. Ama maalesef yani Çok pek çok bir ümit yok teşekkür açıkçası. ediyoruz.